bu oyun inanılmaz bir şekilde Çinli yüksek bütçeli mobil oyun havasına sahip. Mesela bir Çinli oyun olduğu için tabii ki particle'lar inanılmaz abartılmaz. Bu dediğim gacha oyunlarda olan karakter değiştirdiğimizde olan özel hareket mevzusu var örneğin. Combo sonunda R2'ye basıyorsunuz ne kadar karakter değiştirmesek de. Oyunda inanılmaz gacha oyun sistemlerine anımsatan bir artifact sistemi var silahlara özel. Oyunda 4 silah tipinin de arasındaki farklar bu gacha oyunlardaki karakterlerin arasındaki farklara benziyor ve tabii ki gereksiz UI elementleri var oyunda. Örneğin bu level barı. Ne anlamı var bilmiyorum. Level ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. Ve klasik bir Çinli gibi bu oyunun yapımcısı da aynı şekilde DMC Inspired oyun diyorlar buna. Bunu bir mobil oyun dese anlarım. Örneğin Honkai Impact ben Bayonetta'yı özendiğim inanılmaz şekilde o yüzden direkt çaldım dese ondan anlarım. Bunda bir sıkıntı yok. Mobil oyunsun. Senin sektörün farklı. Fakat bu oyun ana platformlara çıkması 60 dolarlık bir oyun olduğu için ve böyle bir laf ettiği için otomatikman DMC 5 ile karşılaştırılıyor. Ve oyunun DMC ile hiçbir alakası yok. Oyun çünkü Stylus Action oyunu değil. Bayağı beyinsizce bir hack and slash oyunu bu. Tamam zorlarsanız stylus hareketler yapabiliyorsunuz. Fakat stylus hareketler yapmak her zaman sizi bir dezavantaja sokuyor. Her zaman bir butonu mesleyerek yaptığınız saldırıda daha fazla zorlanıyorsunuz. Ve bence bunu özellikle yapmamışlar. Çünkü silah değiştirerek falan güzel stylus hareketler çıkarabiliyorsunuz. Fakat oyunun sistemine o kadar kırdığınızı hissediyorsunuz ki yapasınız gelmiyor genel olarak. Ama oyunda kaçmak ve parry o kadar eğlenceli ki bunları dekart ediyor bence. Ve bunun üzerine oyunun güzel boss tasarımları olduğu için ve çok fazla boss olduğu için hatta oyun boyunca boss rush yapıyormuş gibi hissettiğiniz için oyundan genel olarak sıkılmıyorsunuz. Zaten oyun inanılmaz hızlı bir şekilde epikliğe doğru tırmandığı için ve bir Çinli oyun olduğu için bol bol particle ve bol bol epiklikle oynuyorsunuz oyunu. Bossların arasında da bayağı eğlenceli bosslar var. Fakat ne kadar bu kadar fazla boss'a sahip olsa da bu oyun boss tekrarı da var. Yani bunlara boss derseniz çünkü mini boss demek daha doğru bence. Yani oyun genel olarak sıkılmadan oynayabileceğiniz bir oyun. 8. jenerasyon öncesi çıkan beyinsizce hack and slash olup böyle sıkılmadan rahatlıkla oynayabileceğiniz oyunlar vardı ya. İşte onların bu jenerasyona adapte edilmiş versiyonlarından bu oyun. Ama bu oyunu patlatan çok büyük bir şey var. Bu oyunun Sony tarafından yardım alması ve Sony tarafından pazarlanması. Bir kere bu oyun AAA değil ve AAA gibi davranılması. Reklam kampanyalarında da oyunun fiyatlandırmasında da AAA gibi davranıyorlar. Fakat bu oyun 8 milyon bütçeyle yapıldı. Oyun AAA olmakla alakası olmayan bir oyun. Niye bu oyuna Sony bu kadar AAA gibi davranıyor? Hiçbir şekilde anlamıyorum. Bu oyunu güzelce bir 50 dolara çıkaracaktın ya da 40 dolara çıkaracaktın. Bir de PSN Plus'a koyacaktın. Bu oyun hayvan gibi sevilirdi. Evet oyunun bariz kötü tarafları var. Örneğin oyunun hikaye narratifi gerçekten iğrenç durumda. Oyunun aksiyon haricindeki bazı animasyonları gerçekten çok kötü durumda. Ama buna rağmen oyunun oynanışı eğlenceli. Oyunun düşman patternları eğlenceli. Oyunun ilerleyişi eğlenceli. Oyun genel olarak eğlenceli. Örneğin oyunun oynanışı filan God of War serisinin hack and slash kısmındaki oyunların hepsinden daha iyi. Oyun dışında kalan etkenler her zaman önemlidir. Fiyata oranla oyunun verdiği şey tabii ki önemli yani. Fakat bu kesinlikle normalde eğlenceli bu oyunu eğlencesiz duruma düşürmemesi lazım. Yani bu oyun kısacana eğlenceli bu oyun. Özellikle Çinli gacha mobil oyunları seviyorsanız gacha kısmından arındırılmış bir gacha oyunu oynayabilirsiniz Lost Soul ile.